Azerbaycan'ın iki farklı yüzü. Bir tarafta gecekondular, bir tarafta yüksek binalar, gökdelenler. Çünkü Türkiye'de bana iyi davrandılar. Çünkü kardeş kardeşi tanır. Kardeş kardeşi iyi davran. O yüzden biz neyiz? Bir millet, iki devlet. Yaşasın Azerbaycan, Türkiye. 2 hengel yedik, işte 2 salata yedik, dolma yedik, içeceğimiz, çayımız, her şey dahil 50 manat. 1000 TL arkadaşlar. Bizi çok iyi tanıyorlar. Çünkü her evde televizyonlarda diziler, bizim dizilerimiz, bizim müziklerimiz çalıyor her yerde. Biz buradaki kardeşlerimizi o kadar iyi tanımıyoruz. Buradakiler bizi çok iyi tanıyor ama biz o kadar iyi tanımıyoruz bence. Şu gökdelenlerin altında böyle bir yaşam var Azerbaycan'da. Yani Azerbaycan'ın iki farklı yüzü diyebiliriz. Bir böyle bir yaşam var, bir de şöyle gökdelenlerin olduğu yaşam var. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Selamlar. Yeni bir videodan merhaba herkese. Size bu videoda ilginç bir konudan bahsedeceğim. Çünkü kaldığım yer buna çok müsait. Göstermek de istiyordum böyle noktalarını size. Tabi değişiyor bayağı. Azerbaycan'ın böyle Gecekondu mahallesinin olduğu kısımlarda kalıyorum ben. Adı sanırım Kubinka bölgesi. Yanlış bilmiyorsam eğer. Size göstereceğim ve sokaklara çıkıp gezeceğiz biraz. Önce kaldığım yerden burayı göstermek istedim size. Bakın burası komple Gecekondu bölgesi. Tabi yavaş yavaş değişiyormuş. Böyle yıkıp yeni binalar dikiyorlarmış. Şöyle müstakil evler, hep birçoğu müstakil evler bunların. Bak böyle gidiyor. Burayı Bakü'de görmemiş olabilirsiniz belki de. O yüzden size bir video yapmak istedim. Video hazırlamak istedim. Biraz tabii yükseklik korkum var benim arkadaşlar. Böyle bir sıkıntımız var. Bakamıyorum, 12. kattayım. Hazar Denizi'ni görüyor şurası. Bu gecekondu binaların yanında da, gecekondu evlerin yanında da böyle yeni binalar yapmışlar. Tabi bu binalar da çok sık yapılmış. Çok aralarında hiç boşluk bırakılmamış. Biraz daha boşluk olsa güzel olabilirmiş. Burayı biliyorsunuzdur belki. Hemen karşımız Hazar Denizi. Şu gökdelenlerin altında böyle bir yaşam var Azerbaycan'da. Yani Azerbaycan'ın iki farklı yüzü diyebiliriz. Bir böyle bir yaşam var. Bir de şöyle gökdelenlerin olduğu yaşam var. Yavaş yavaş burayı da ama kalkındırıyorlarmış. Yıka yıka geliyorlarmış. Herhalde buralarda binalar dikilir. Şimdi sokağa çıkacağım. Sokakta neler var? İnsanlar neler yapıyor bu bölgede? Nasıl yaşıyor? Bakacağım. Video tam olarak başlamadan önce sizden beğeni, yorum alırsam, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Başlayalım bakalım. Azerbaycan'ın Kubinka bölgesi nasılmış? Sovyet binası bu da. Belli, kapıdan belli yani. Bak. Bastın, açıldı. Tam bir Sovyet binası ya. Kapının da ağırlığı maşallah. Bakın bu Türk okulu arkadaşlar. Anadolu Lisesi. Tamamıyla bizim milli eğitime bağlı bir okul. Yani her şey Türkçe müfredatta. Türkiye'deki okullar nasıl eğitim alıyorsa buradaki arkadaşlar da öyle eğitim alıyor. Hatta bu bölgenin birçoğunda buradaki öğretmenler yaşıyor. Göstereyim dedim size. Bu bölgenin adı da Kubinka diye geçiyor. Tam ara aklımdan gidiyordu. Dedim söyleyeyim. Çok rüzgar var ya. Bakü rüzgarlar şehri. Mikrofonu taktım. Biraz gene sesim ağlıyor. Azerbaycanlı öğretmenler de Rusça ders de alabiliyorlar. Okey, doğru. Rusça ders de alıyorlarmış. Azerbaycanlı öğretmenler de var. Bazı derslere de onlar giriyormuş. Sabah burada ekmek alırken çok tatlı ablalarla tanıştım. Ne iş yapıyorsun derken işte dedim blogger'ım falan. Bizi de çek dedi abla. Bir gideyim bakayım oradaysa ona da bir merhaba diyelim. Çavuşoğlu Türk kasabı. Yani bu mahalleyi şöyle düşünebiliriz aslında. Nasıl Almanya'da gittik Türk mahallesi, işte belli ülkelerde gittik Türk mahallesi, Türklerin yoğun yaşadığı bölge. Burada da Azerbaycan'da Türkiye'den gelen Türklerin yoğun yaşadığı yer burası. Büyük binalar da var ama böyle gecekondu yerleri de var. Bak dedenin yeri Adana. Kelle paça, işkembe, çorba. Ama herhalde kapalı ya. Kapalı. Aktif değil, evet. Kapalı. Bu binaların tabii bu gecekonduların birçoğu Sovyet döneminden de kalma arkadaşlar. Zaten kentsel dönüşüme girmiş bir bölge. Yukarıdan da göstermiştim hemen arkasında. Koca koca binalar işte 13 katlı, 15 katlı yeni binalarda yapıyorlar. Şu karşıki bina kilise değil herhalde abi. Otel orası. Otel mi o? Otel. Hemen şu kısım var ya bak görüyorsunuz saat kulesi gibi. Evet. Otel orası. Otelmiş orası. Binayı şey yaptılar. Restore ettiler. Restore ettiler. Eskiymiş, tadilat görmüş. Bakü'de böyle noktalar da var ama burayı değiştiriyorlarmış komple. Kentsel dönüşüme sokuyorlarmış. Sıcak bir şehir Bakü'de. Her ne kadar rüzgar da olsa sıcak. Oldu mu yazın nem yapıyor böyle yani. Basmalı. Zaten çok eski abi. Kapı da çok eski. Bak bunu
görürsünüz, Rusya'ya gittiyseniz giden arkadaşlar görür. Şifreli, kapı kilitli. Tabii açık bu kapı. Kilit şu an aktif değil de. Kapı da çok eski ama baksanıza. Yani ne kadar eski binalar olduğunu anlayın siz. Ya binanın kendi de eski yani. Camlardan, pencerelerden de belli. Yaşayışlar da var tabii. Birçoğunda yaşayan insanlar var. Hepsinde hatta yaşıyorlar. Burada böyle bir yer. Bak şöyle işte şu tarafta şöyle bir ev. Burada bina. Gecekondu evleri. Sanat çamaşırlarını asmış balkona. Azerbaycan'a geçen sene annemlerle geldiğimizde burada Aziz sağ olsun bizi çok güzel bir restorana getirdi. Şimdi Aytekin abiyle geldik oraya. Şirvanşah adında bir restoran. Burada tam bu Kubinka bölgesinde burası da zaten. Dolma, Azerbaycan'daki dolma yemeğini ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Onu yemek istiyorum. Umarım vardır ve yiyeceğim. Reklam değil, öneri bunlar. Şöyle bir restoran arkadaşlar, Şirvanşah. Ya bunlar da çok eski arabalar. Burada otellerin önünde de var bunlar. Böyle turistik arabalar. Taksi olarak kullanılıyor, evet. Bir yerden mi getirildi? Londra'dan, London taksi zaten. Öyle diye geçiyor. Ama eski değil yani sıfır arabalar. Sıfır geldi. Sıfır olarak. Vay, Londra'dan gelmişler. Müze restoran zaten adı arkadaşlar. Şirvanşah Müze Restoran. Böyle çok otantik, güzel bir restoran burası arkadaşlar. Biz geçen geldiğimizde üst katta oturmuştuk. Azerbaycan'a ait birçok eseri görme imkanınız da var. Müze restoran zaten. Bak, kardeşim de kıyafetle geziyor. Güzel kıyafetiyle. Böyle mi geçelim? Evet. Sağ ol. Bu yöresel kıyafet. Evet, Azerbaycan'a. Azerbaycan'a ait. Kafkas dansı yapıyorlar değil mi bunlarla? Bunlarla evet. O yüzden bunun ismi de müzikal oda. Bunun adı müzikal oda. Evet. Azerbaycan'ın enstrümanları var, müzik enstrümanları. Aa, gösterelim ya. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Menüleri. Keman. Siz ne diyorsunuz bunun adına? Hangisi? Bu. Keman mı diyorsun? Ha? Tar. Tar. Evet. Tar. Evet. Tar. Bu da biz darbuka herhalde. O bel. Bale. Darbuka. Bel yani evet. Ha, bale evet. Ha, darbuka yani. Darbuka. Ha, tamam. Tütek, zurna, def. Def. Ha, bunları biliyorum. Def, zurna. Bizdeki kemençeden biraz aynı ama bir tık farklı. Bu top Biraz, şeklinde evet. biraz farklı. Biliyor musun bizdeki kemenceyi? O biraz daha uzun böyle. Ha, uzun böyle daha ince. Evet doğru. Daha çok Karadeniz'de. Evet, doğru. Bravo. Ya burada fiyatlar böyle bir restoran için bence çok normal yani. Mesela hengel yiyeceğiz biz. 9 manat. 1 manat 20 lira. Siz çarpın işte. 500 gram, yarım kilo hengel kıyma ile. Şimdi gelince göreceksiniz arkadaşlar. Çok normal yani. Bak mesela çorbalar var şurada. Çorbalar. Ya işte tavuk çorbası 6 manat. Çarpı 2. İşte 60, 20 çarpı 20 ile çarpın arkadaşlar. Çok iyi ya. Mercimek çorbası 5 manat. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, iyi olsun. Sağ ol. Hengel var. Var. Tamam. Ha, Mir Baba. Doğru, Mir. Evet, evet. Mir Baba. Biliyor musun anlamını? Neydi? Mir, geçmişte bir reisliğin, vilayetin reisi gibi düşün. Ha, reisliği temsil ediyor Evet. eskiden. Aynen. Babadaki bildiğimiz gibi. Baba. Sizde baba, bizde dede. Öyle geçiyor. Bizde baba, yani burada baba ne şey demek değil mi? Sizin babanın babası mı? Evet, evet. Ha, Dede dedesi. yani. Bizde dede geçiyor, sizde baba. Evet, evet. Aynen öyle. Sizde baba, ata. 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 Tamam. Atam. Bizde de kullanılan şehirler var, ata. Garip tarafı dedeye de baba olarak kullanılıyor. Dede dediğinde aslında babasını kastediyor. Ona da öyle diyorlar. Evet, bizdekinin tam tersi gibi. Ha. Bu ne şiresi? Sizde kızılcık, bizde zoğal. Zuhal. Doğal. Zuhal meyve suyu. Biraz arkadaşlar. ekşimsi bir tadı var. Oyla. Biraz ekşi. Zuhal. Doğal. Oyla. Evet. O. Doğal. Hatta Yumuşak bunun yeyle. reçeli var. Biz de grip olduğumuzda falan bunun reçelinden bir çay içiyoruz, kendimize geliyoruz. İyi geliyor. Evet, Vay, aynen öyle. sağ ol. Bunu beğeneceğinize çok eminim. Bu Patlıcan neydi? Badımcan salata. patlıcan salatası. Patlıcan salatası. Aynen. Bunu kızartmışlar herhalde. Evet evet, kızartılmış soslu. Sosla kızartılıyor. Evet, evet. Patlıcanın salatası arkadaşlar. Üzerindeki yeşil olan ise doğranmış soğan. Yeşil soğan. Evet. YouTube sayfam mı var? Evet. Instagram sayfam YouTube'da mı? var, Instagram'da var. Ben burada daha önce de video çektim. Çok iyi. 1 sene önce. İsim neydi? Uğur. Uğur Kola. Uğur Kola. Hı hı. Ben Şunu bir merak vaktim ettim. olduğunda bakarım Bak ama. telefondan. Uğur Kola. Tamam. İçtiğin koladan aklına gelsin. Ama K ile, tamam mı? Tamam. Abi bu çok güzel bir salataymış ya. Ben bunu bulur muyuz diye merak ediyordum. Allah'tan varmış. Ama bunun gibisini
Bu Yani çok lezzetliymiş ama Ne ya. söylesem tarif gibi olmasın da ama Bulamayız bunun gibisini ha, güzelini. sırf bu lezzetli olanını buradan başkası yerde Yok. aramayız. Aynen. Şu kıtırlıkta şu Sosu güzel bir de abi. Başka yerlerde Patlıcan de var. salatası. Başka yerlerde de var. Şu salata da ama çok güzel ya. Kuru gibi değil. Bilmiyorum, ben çok beğeniyorum da sen beğenir misin? Abi çok lezzetli ya. Ben buraya geçen sene geldiğimde de her şeyi çok beğenmiştim. Yani sen buradasın diye söylemiyorum. Çok lezzetliydi her şey. Dolma o zamandan aklımda kaldı. Şimdi gene söyledim. Tamamdır. Siz bunlardan bir 5 dakika, 3 dakika sonra dolma, ondan sonra hingeler. Tamam. koyacağım. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Sağ ol. Yok, domates ve şey. Domates. Ha, domates vişne sosu. Ekşi bir sos herhalde. Ekşi bir sos. Var. Soğan var. Reyhan var galiba. Evet. Böyle o da değişik Bir de ilginç taze bir nane salata. koymuş. Şöyle. Yalnız buna bayıldım. Yani Şirvanşah'a gelip de kesinlikle şu salatayı deneyin. Hatta servis alan arkadaşlara bu videoyu gösterin. Orada gördük değil. Çok lezzetliymiş. Adı da badımcan salatası. Bu badımcan, yanlış hatırlamıyorsam, bilmiyorsam Gaziantep ya da Şanlıurfa'da zaten patlıcana da badımcan diyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam eğer badımcan diyorlar. Ya da Iğdır'da mıydı? Unuttum. Çok gezmenin de bu yanı var işte. Karıştırıyorsunuz artık. Çok lezzetli. Bu yemeğimizin adı Hengel. Hengel. Hingel. Bize hingel, size hengel. size ne? Hingel. Hıngel. Hingel, evet. Kıymalı, aynı zamanda Su ve soğanlı. soğanlı, tavuklusu da var isterseniz. Evet. Nasıl isterseniz. Evet, abla. Aslında bizim mantıya benziyor. Yoğurt getiriyor kardeşim. Yoğurdu döküyorsunuz. Bizim mantığında kızartılmış soğan, kıyma, altında da hamur var. Zaten altı üstü bizim yemeklerimiz aynı. Benziyor tabii, çok benziyor. Bu yaprak dolması. Evet, yaprak sarması. Bildiğin Ben bunu yaprak o kadar beğeniyorum ki burada. Bizim Tokat'ta da ufak olur yapraklar, üzüm yaprakları. Bu da burada da öyle ve içini çok lezzetli yapıyorlar burada. Geçen sene geldiğimde gene yaprak sarma yemiştim. Yine ondan yiyeceğim. Şöyle de yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Salatalar çok güzeldi. Bitirdik hepsini. Sağ ol. Çok güzel. Sağ ol. Çok yakışık. Sağ ol kardeşim. Bu abimizin de ismi Hüseyin. Hüseyin. Evet. Memnun olduk Hüseyin. Sizde var evet. Sizde Hüseyin var da. ismi var. Var. Hüseyin çok. Bu coğrafyalarda Hüseyin ismi çok var. İşte de. Yani en bilindik isimler sırasında var. Var. Öyle bir restoranda, yani o gördüğünüz işte Gecekondu evlerinin arasında öyle güzel bir restoran var. 50 manat verdik. Yani 52-53 manat verdik. 1000 lira falan tekabül ediyor. 2 hengel yedik, işte 2 salata yedik, dolma yedik, içeceğimiz, çayımız, her şey dahil 50 manat. 1000 TL arkadaşlar. Yani Türkiye'de 2 dürüm yiyorsunuz, 2 içecek alıyorsunuz. Şu an 600-700 lira en düşük veriyorsunuz. Et dolu tabaklarımız vardı. Çok da lezzetliydi, çok da güzeldi. Çocukların ilgisi de çok güzeldi. Çok lezzetli yemek yedik orada. Gelirseniz bana teşekkür edersiniz eminim. Dolaşıyoruz gene şimdi. Şu evler ne kadar güzel ya. Sarmış bir de asmalar oraları. Etrafı tam şehir merkezine inen bölge burası. Ne kadar güzel bu evler. Buralar Bakü'nün arka sokak, böyle merkezin arka sokakları, arka caddeleri gibi bu bölgeler. Şimdi merkeze doğru iniyoruz. Gidiyoruz öyle güzel. Burada her türlü arabayı da görebilirsiniz. Sanırım Çin piyasası da buraya iyi girmiş. Yani Çin'den gelen arabaları da görüyorum. Elektrikli arabalar da var burada. Her çeşit araba var. Ne güzel bir kafe açmışlar. Ne bu parkın adı abi? Kış Parkı. Kış Parkı diye geçiyor. Çok güzel bir kafe açmışlar buraya. Bakü'de her türlü imkanı bulabilirsiniz. Bakü çok Avrupa'yı bir şehir. Modern bir şehir. Yani gelip gezenler beni anlayacaktır. Her türlü restoran, her türlü mutfak, gezilecek, görülecek noktaları. Çok güzel şehir Bakü. Rüzgarlarla dolu bir şehir ama ona da alışıyorsunuz. Çok büyük bir parkmış burası. O karşıda görülen büyük binalar var ya, onun dibine kadar gidiyormuş. Böyle yürüme yolları. İnsanların oturma alanları var. 1-2 tane kafe var. Haydar Aliyev Sarayı var bu yolun sonu. Hemen şu karşısı. Haydar Aliyev'in sarayıymış şu karşısı. Şurada da bir otel var zaten. Bakü'de her türlü ortam var anlayacağınız. Şimdi gittiğimiz yerlerde daha net göreceğiz. Azerbaycan'da görebileceğiniz, yani birçok noktada görebileceğiniz bir şey. Azerbaycan, Türkiye bayrağı yan yana. Karabağ'da da görmüştük zaten hatırlıyorsanız.
Her yerde Azerbaycan, Türkiye bayrağı var. Her yerde, her noktada. Çünkü bizleri çok seviyorlar. Ben hep söylüyorum. Gerçekten bize çok önem veriyorlar. Çok değer veriyorlar. Çok candan ve yürekten hissettiriyorlar insanlara karşı burada. Siz Türkseniz her kapılar açılıyor. Her imkan açılıyor size yani. Gidin bir eve deyin ki ben konak olacağım. Yani geldim buraya ama kalacak yerim yok deyin. Yani bak belki bir tanesi kabul etmez. Hadi 2 tanesi etmesin. 3. adam kesin sizi alır evine getirir yani. Öyle bir sevgi var bize karşı burada. Bizi çok iyi tanıyorlar. Çünkü her evde televizyonlarda diziler, bizim dizilerimiz, bizim müziklerimiz çalıyor her yerde. Ben bunu da söylüyorum ama biz buradaki kardeşlerimizi o kadar iyi tanımıyoruz. Bu nedendir bilmiyorum. Buradakiler bizi çok iyi tanıyor ama bizi o kadar iyi tanımıyoruz bence. Buradaki kardeşleri, yoldaşları, kandaşlarımızı o kadar iyi tanımıyoruz arkadaşlar. Tanımak lazım, gelmek, görmek lazım, keşfetmek, insanlarla sohbet etmek lazım, muhabbet etmek lazım. Ya da böyle izlemek lazım ama tabii izlemektense gelip kendimiz deneyimlemesek çok daha iyi olur. Çünkü çok güzel insanlar, çok candan insanlar. Daha önceki Azerbaycan seyahatini izleyenler de biliyordur. Çok da güzel şehir Bakü. Çok tatlı bir şehir. Gelip görülmesi gereken bir yer yani. Hem misafirperverliğiyle, hem yemekleriyle, hem de çok pahalı değil. Evet, 1 manat 20 lira ama yani yediğiniz yemekleri öyle siz burada var ya sabahları çıkın 1 manata zaten gözleme yiyebiliyorsunuz. Yani kutap diye bir yemekleri var, onu yiyebiliyorsunuz. Yani o çok aklınıza şey yapmasın. Yani burada belki 2 manat, 3 manata rahat doyarsınız yani. Öyle yemekler de var. Çok lokantalara giderseniz de gördünüz işte. En iyi lokantalardan birinde dünyaları yedik. Ne kadar ödediğimizi gördünüz. Gelin o yüzden. Çekinmeyin buradan yani. Biraz uçak biletleri evet pahalı olabilir. Onu da önceden almak lazım. İyice iyi kontrol etmek lazım. Burada şey yazıyor. Kızılın alışı diyor. Burada kızıl altın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ya şu kediler de o kadar evcil, o kadarca ısırır ama saldırır abla. Alıyorlar. Öyle tutarsan onun canını yakar. Onun canını yakar öyle. O tutamazsın onu öyle kediyi. Herhalde benim sevdiğim kedisine şey var, ilaç vardı. Herhalde şeyini yapıyor. Tedavisini yapıyor. O kaçar şimdi. O şimdi kaçar. Canlı bir caddesi, hareketli bir caddesi. Nizami, Tergovi, Nizami Küçesi, Tergovi Caddesi. Tertemiz bir cadde, sokak. Öyle insanların yürüdüğü, gezdiği, tozduğu, alışveriş yaptığı, restoranlarda oturduğu güzel, tatlı bir yer. Her türlü, bak burada dondurmacı kardeşimiz var. Dondurmasını satıyor. Sokakların temizliğini görüyorsunuzdur, fark ediyorsunuzdur. Yaprak bu gördüklerinizde. Pislik değil yani, şey yapmayın sakın. Burada gördüğünüz bu binaların çoğunu da tam emin değilim ama emin olan arkadaşlar varsa da yazsın. Sovyet döneminde Alman esirlere yaptırmışlar bu Targov'daki birçok binayı. Gene emin olan arkadaşlar varsa yazsın. Çok dayanıklılar, sağlamlar. Azerbaycan yeni çok turist çekmeye başladı. Reklamlarını da yapmaya başladılar. İnternette görüyorum. Görülecek yerleri çok. Hele doğasıyla da çok güzel bir ülke burası. Bazı şehirleri var, doğasına doyamazsınız yani. O kadar güzel, o kadar iyi de insanları var. Köylere gittiğinizde daha da mutlu oluyorsunuz ama. Yani şehirdense köylerde gezmeniz sizi çok daha mutlu edebilir. Çünkü çok güzel insanları var. Köyde daha böyle bozulmamış insanları görebilirsiniz. Burada da şehrin dışında da çok güzel insanlar var. Denk geldim, kaç kere karşılaştım. Ama köydekiler mükemmel insanlar ya. Ne zaman köye gitsem Azerbaycan'da inanılmaz güzel karşılanıyorum. Çok mutlu oluyorum. Bak demin dedim ya, kedileri her yerde besliyorlar. Mamasını koyuyorlar, suyunu koyuyorlar. Bak mama koymuşlar. Her yerde arkadaşlar. Yani Bakü'de, bizim İstanbul'da da öyle. Kedileri çok böyle besliyoruz. Sokaklarda mamaları eksik olmuyor. Burada da, Bakü'de de aynı. Kuru mama koymuş buradakiler ama yaş mamaları da koyanlar çok var. Aa yavru düşmüş. Ah, bir tane düşmüş yere. Nasılsın dayı? Müşterim var diye gelmedik. Yağdına düştük. Ey maşallah. Şimdi arkadaşlar bu dayımdan 2 gün önce biz bir hediye almaya geldik burada. O dayıyla burada tanıştık. Bir antika dükkanı var. Yani Sovyet dönemine ait birçok şeyi bu dayıda bulabilirsiniz. İşte rozetler var, şapkalar var, işte fotoğraf makineleri var, kıyafetler var. Her şey var bu dayıda ya. Paralar da var o dönemden kalan ve hepsi orijinal. Hobi olarak yapıyormuş dayı. Böyle şey için değil yani. Oradan buradan getirtip imitasyon ürünler satmıyor. Ne diyorsa Sovyet döneminden kalma ürünler gerçekten. Çok ilginç şapkalar da var o dönemde kullanılan. Gelsin şimdi dayım da. Çok kamerayı sevmiyor ama sesini alabilirsek sesini alırız, biraz konuşuruz onunla. Bu cevabı hiç sorma, tapılmaz. Onu aktarsa da insan
Oh. Rəhmeylə dedim gel. Bu bizə kimindir? Bilmiyorum kimin şarkısı? Deməli bu Bülbül bunu oxuyur, Bülbül. Bülbül. Ha, Bülbül oxuyur. Eski sanatçılardan. Ha, Azerbaycanlı sanatçı. Ha, o Bülbül onu oxuyur. Ha. Orada deməli Targovi'yi merak ettik, o binaları. Ümumi bu yani Rusiyanın zamanında ki Azərbaycanda xanlıqlar olmuş. 17-ci əsr, 16-cı əsr, 15-ci əsr, 18-ci əsr. Təxminən 18-ci əsrdən bu tərəfə ki xanlıqlar parçalanmış. Yəni burada cürəbəcürə Təbriz xanlığı olub, misal üçün Gəncə xanlığı olub, Şirvanşah olub, sonra Qarabağ xanlığı olub, Şəki xanlığı olub. Yəni hamısı dağılmış hissə-hissəyə. Sonra ruslar gəlmiş, okupasiya eləmiş də, protektor kimi. Hə, o da yani işgal etmişler. işğal etmişlər. Hə. O da 1828-ci ildən misal üçün var idi Türkmənçay müqaviləsi, bir də var türklərlə bağlanmış 1832-də o Kars müqaviləsi vardı, 2 dənə də. Sonra yəni o Kars müqaviləsində bilirsiniz də bir isə Türkiyə istənilən zaman müdaxilə edə bilər Naxçıvan. Neytral qalmış da Muxtar Respublika. Nəysə sonra ki burada xanlıqlar iki hissəyə bölünmüş kiçik-kiçik hissələrə və parçalanmışlar da. Parçalanandan sonra ruslar gəlmiş, xanlıqlar bir yerdə ola bilməmiş. O zamanlar əski zamanlarda misal üçün bunlar da indi döyüşmüşlər. İndi o əski zamanlarda misal üçün Gəncə xanlığı vardı, Cavad xan misal üçün çox döyüşkən olmuş. Nəysə tarix böyükdür də, tarixin hamısını. O zaman Gəncə sayılırdı Yelizavetpol ismi. Yelizavetan adı ilə götürülmüş. 18-ci əsrlərdə Yelizavetpol gedirdi. İndi sonradan oldu ki, Sovet zamanı Kirovabad, indi oldu Gəncə yenidən qaytarıldı adı. Yəni Nizami Gəncəvinin adından olmuş. Misal üçün xanlar olmuş Helendorf, orada almanlar yaşamış. Misal üçün burada binalar var, hansı ki bu binalar misal üçün tikilmiş İtalyan stilində var, orada Saadət Sarayı, Gotika. Misal üçün Hacınski var idi, onun yoldaşını zamanında, o Hacınski zamanında 19-cu əsrdə tikilmiş. Bu Baksovet tərəfdə yoxmu? Yuxarıda, metronun yanında. Sonra burada deməli binalar var, hansı ki o zamanlarda almanlar tikmiş. Sonra bir də var müharibə zamanı Alman əsirləri tikmiş 42-ci il, 45-ci ildə bəzi binalar. Hə, o əsirlər olmuş, onlar tikmişlər burada. Targovi tərəfində. Hə, var, elə binalar var. Targovi nə deməkdir? Targovo ticarət deməkdir, rus dilində ticarət deməkdir. Misal üçün, amma bu əslində Çar dövründən bu yana gəlmiş. O zaman burada Baksovetə qalxanda 2 məktəb var, yerində 2 məktəb var orada. Onun yerində Aleksandr Saboru olmuş. Sabor yəni böyük bir kilsə ucaldılmışdı ki, hər yerdən görünürdü. Aleksandrın hakimiyyətə gəlib Aleksandr 3883-cü ildə, onda deyirlər koronasiya, tac qoyma mərasimində. Sonra 5 ildən sonra ya 7 ildən sonra Bakıya gələndə onu ona hazır tikmişlər. Amma 37-ci ildə onu uçurmuşlar, onun məndə şəkili var belə, günbəzli. Çox böyük bir ərazi tutmuş da, bütün o Baksovetdən tutmuş, böyük ərazilər. Bunlar eski kaşıklar he? Əski Sovet zamanı, 50-60-70-ci illər. Yani 60-70 yıllıkları. Ha. Eskiler o kadar. Eski kaşıklar. Onlar gümüş kaplamalıdır. Gümüş kaplamalar. Ha. Ha bak burada da. Baksanıza. O rəsmlər zad yoxdur köhnə. Bunlar Sovet. Sovyet döneminin bu. Sovyet askerlerinin taktığı mı? Milisi. Bu zaten Azerbaycan şapkası. Ha, o da Azərbaycan. Ha, bu yeni Azərbaycan, o Sovetin. Sovyet'ten. Bu da Sovetin kəmərləri. Çok eski bunlar değil mi? 40'lı senelerin. 50-60 sənə, 80-90'a qədər. Bunlar sonra burada çox şeylər var. Lenin şəkili, Engels, Marx. Bu kitaplar da Sovyet'ten. Ha, bunlar hep Sovyet mi? Sovyet. Bardaklar da. Sovyet'ten qalma, ha. Əski. Bizim çay içtiklerimiz de öyle. Ha. Sovyet'ten kalma. Sovyet'ten qalma. Bak burada rozetler de var. Biz geçen rozetler gün de aldık. çəki. 2 tane arkadaşlar. Öyle imitasyon değil ha bunlar. Yok. Orijinal. Hamısı orijinal. Ama orijinal arkadaşlar. O dönemlerden kalma. Bunları da göstərim sənə. Bax bu əski. Gəlin bura. Əski Cumhuriyyət pulu 18-20-ci illər. Eski. Hə, bunlar fotosunu çəkə bilərsən.
1918-21-22 ilə qədər. Burada da rozetler var. Onlar rozetlər Sovetli. Şu neydi amca, bunu söylemiştin O sen. veteran turu da 25 sene çalışanlara verilir. Veriliyor. 25 yıl çalıştın. Sovyet'te bu. Bunların merakları Gel. vardır. O eskiye dair, Sovyet'e dair her şey var dayımda. Hediyelik eşya da alabileceğiniz yerler var. Antik Souvenir adı dayımın. Şimdi dışarıdan da dükkanını göstereyim size. Çok tatlı bir dayı. Müşterileri geliyor doğal olarak. Müşterileri geldikçe sohbetimiz biraz azalıyor ama sohbeti hoş bir dayı. Gelirseniz, uğrarsanız dışarıdan göstereceğim şimdi. Bu bak binayı da dışarıdan görmek isterseniz arkadaşlar. Burası. Ticaret merkezi. Hakhani diye bir yer. En üst katta. Bilginiz olsun. Bu cadde başka bir dünya ya. Çok farklı yani. Çok turist de var ya burada. Çok farklı hissediyorsunuz burada. Dayımın yüzü düşsün çok istemedik böyle. O yüzden çok şey yapmadım. Ben görünerek sesi düştü ama yüzünü çok göstermek yanaşmadı böyle yüzüne çok göstermeye. Gene ama birkaç tane de çıktı tabii. Kalabalıklaşıyor hava serinledikçe. Gitgide insanlar sokaklara çıkıyor. Rehber asistanıyım. Abubakar'ın da tercümeni ben çalıştım. Ha sen rehber asistanısın. Evet. Ne yapıyorsun burada? Gel yürüyelim mi biraz? Olur. Ama insanlar var bekliyor. Yok abi o bizim işim. Biz sizinle konuşuyoruz, bu benim işim zaten. 5 dakika yürüyelim mi o zaman? Abi istersen 1 saat konuş. Benim yani Gel. vakitim var. Bizim böyle miydi abi? Tamam. Sen ne yapıyorsun burada Mirza? Ben burada tur asistanlığı yapıyorum. Türkiye'de misafirlerimizi turlara gönderiyoruz. Tamam. Gelen insanlara nereleri gezdiriyorsun burada? Obuslam şöyle Yanardağ ama Fuat Firardan'ın YouTuber'im. Yani buraya götürdüm Hınalık köyüne. Hacı Baladayı'nın evine misafir götürdüm. Hacı Baladayı'nın evine Burak abim de gitmiştir. Burak abi sana selamlar söylüyorum buradan. Aleykümselam. Ama yani nasıl söyleyeyim abi? Bizde yani nasıl söyleyeyim Türkiye'de şirketimiz tanınıyor. Bakü City Tour kampanyası. 1. yere gidiyoruz. Bu turun sayesinde. Azerbaycan'ın genelini mi gezdiriyorsun insanlara? Tabii ki biz misafirlere ülkemizi tanıtıyoruz. Yani kültür tanıtıyoruz. Yani tarihi abdelerimizi tanıtıyoruz. Biliyorsun tarihi de. Yani normalde biliyorum ama nasıl söyleyeyim? Onu bizim tur rehberimiz meşgul. O anlatıyor. Evet, Türkçe anlatıyor. Ben tur rehberi değilim. Tur asistanıyım. Ha, tamam, asistansın sen. Evet ama inşallah tur rehberi olacağım yakında. İnşallah Allah kerimdir abi. Hadi inşallah. Nasıl ulaşırlar sana gelirlerse? Gelirlerse buradan Türkiye'den yakın arkadaşlarımı da, kardeşlerimi de, abilerimi de, dostlarımı da selamlıyorum. Evet. Ben Mirza. Eğer gelmek isteseniz de, beni aramak isteseniz de diyeceksiniz ben Mirza'yı bulamadım. Ama bu numaraya arayın, benim adımı verin Mirza. Ver bana. Bu numarayı arayacaklar, senin adını mı verecekler? Evet abi. Tamam. Bu numaradan seni isteyecekler. Sen de onları istedikleri yere aparacaksın. Evet gezdireceksin. abi. Tamam, memnun olduk Mirza. Ben de sizinle memnun oldum abi. Sağ ol. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendine dikkat et, tamam. Arkadaşlar yani buradan bazı izleyicilerinize sesleniyorum sizin abi. Buradan bazıları belki beni tanır. Yani Burak abinin sayfasından o kadar adamlar geldi. Burak abi geldi, Fuat abi geldi. Neredeyiz YouTube kanalı geldi. Beni çekti yer. O özde kendisi teklif ettiler. Ben de diyordum ki ben de sizi tanıyorum. O yüzden size yaklaştım abi. Tamam, iyi yaptın. Mirza beni gördü, yanıma geldi. Tanıştık, sohbet ettik. Hem de arkadaşlarımıza bilgi vermiş olduk. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah Sonra abi. gelirler, güzel güzel herkesi gezdirirsin. Tabii ki. Gelenlere indirim de yap ama. Tabii ki. Beşiktaş Tamam abi hangi takımsın? Galatasaraylıyım. Sen Beşiktaşlısın. Evet ama Gördüm. Abubakar tanıyor musun abi Abubakar? Tanıyorum. Abubakar'ın tercümanını ben çalıştım. Çalıştın mı? Evet. Hakikaten söylüyorum abi. Ben de her yazıda geliyorum Türkiye'ye. İstanbul, Bodrum, Gümbet, Datça, Marmaris, İzmir, Muğla, Çeşme. Gezmeye. Evet ama Türkiye'de Yunanistan, İran, İsrail, Filistin, Ürdün, Afrika, Mısır'a da, Montenegro'da, Karadağ'a geldim. O ülkeye hiçbir memnun kalmadım. Bir tek memnunum Türkiye'den kaldım. Neden? Çünkü Türkiye'de bana iyi davrandılar. Şirin dille davranıyorlar. Çünkü kardeş kardeşi tanı. Kardeş kardeşi iyi davran. O yüzden biz neyiz? Bir millet, iki devlet. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği. Buradan da arkadaşlarıma da herkese selam. Herkese selamlarımı yani nasıl söyleyeyim aç çekmiyorum. Tüm kardeşlerime Türkiye'ye selamlar söylüyorum. Sevgiler, selamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Memnun olduk. Baksanıza kafelere, restoranlara. Videonun başına gösterdiğim mahalleyi hatırlıyorsunuz. Bir de böyle yerler de var işte. Her türlü seçenek var. Her güzel yerler, güzel kafeler, restoranlar her yerde. Bu caddelerde çok daha güzel o yüzden. Çok Hintli arkadaş var ama. Hindistan'dan, Pakistan'dan gelen turist sayısı çok fazla. Mesela şu öndeki 3 arkadaş öyle.
Sanırım vize konusunda kapıda vize alıyor biliyorlar. Ondan geliyorlar. Balkonların güzelliğe baksanıza. Bu cadde mimari açıdan da çok güzel ya. Öyle çok farklı yerlerde hissediyorsunuz kendinizi. ICY2 burada da var tabi. 3. mertebe. Mertebe burada kat. Değil mi abi? Kat. 3. kat. Mertebe. Kat. Karanlık çöktü iyice. İnsanlar sokağa dökülüyor. Havada serinledi. Güneş gitti. Gezmeye, dolaşmaya çıktılar kafelere, restoranlara. Geniş ama caddeler Allah'tan. Yürüdüğümüz yerler çok geniş sokaklar. O yüzden öyle trafik sıkıntısı çekmiyoruz yaya olarak. Ben de burayı ilk defa görmüş olabilirim. Baksanıza. Bir de Bakü'nün sahil tarafı var arkadaşlar. Oralar da çok güzel. Oralar ayrı güzel. Bu öyle bir dolaştığım bir video oldu. Çıktım, gezdim. Çıkacaktım, dedim sizle beraber çıkayım, gezeyim bari dedim. Sizle beraber yürüyeyim dedim. Dikkat edin kendinize, bitireyim videoyu. Artık bir sonraki video görüşürüz. İyi bakın kendinize, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.